Aynı zamanda burada böyle videolar var. Videolardan da o dönemki aslında bu tünelleri birebir görebiliyoruz gerçek görüntülerden. Mantımız geldi. Gördüğünüz üzere Boşnak mantısı yerinde yiyoruz. Bosna Hersek'te yiyoruz. O yüzden ayrıca mutluyum. Bakın Bosnalılar buralarda yaşıyor. Böyle bodozlama gidiyoruz ama inşallah burası böyle çok tehlikeli mahalle falan değildir. Şöyle gözüküyor. Güzel bence. Yorgunluk üzere böyle gezersiniz, tozarsınız. Sonra gelirsiniz şöyle bir Başçarşı manzarasında bir kahve söylersiniz kendinize. İnanılmaz ya, insanın böyle kanı donuyor, öyle söyleyebilirim. Zaten siz de şu an aslında içeriği görüyorsunuz dostlar. Şöyle kendime bir dondurma aldım. Trileçeliymiş. Bir top 2,5 KM'ye verdim bunun için. Bu kalem yazayım dedim. Hatta şöyle bir kalem vurdum bakın, AK Partili. Ama yazmıyor dostlar. Tükenmiş. Tünelde yürümeye devam ediyorum. İnanılmaz ya, o insanların burada nasıl yürüdükleri, nasıl savaş anında malzemeleri nasıl ulaştırdıkları gerçekten hayal etmek çok güç. Dostlar, yeni videodan Saraybosna'dan herkese selamlar tekrardan. Burada görmek istediğim birkaç nokta daha vardı. Onları bugün sizinle beraber ziyaret edeceğiz. Özellikle Umut tünellerine gitmek istiyorum. Zaten oraya gidince de orası hakkında bilgiler veririm. Yine bir şeyler yeriz. Bosna'da da gezeriz tabi. Buraları da daha gezmediğimiz bir sürü yer var. Şöyle şehri göstereyim size. Yağmur bayağı hızlanmaya başladı. Kendimizi bir yere atalım. Şöyle ben ufak bir şeyler yiyeyim. Çünkü şu anda az önce hostelden çıktım. Şöyle dedim etrafı bir gezeyim, ne var ne yok. Bu arada Umut tünellerine dostlar önce tramvaya bineceğiz. Tramvayla bir noktaya gidip oradan devam edeceğiz. Bakın bugün tramvayı da deneyimlemiş olacağız sizinle beraber. Işıklarda bekleyelim, karşıya geçelim. Ben şöyle bir Başçarşı'nın içine gireyim. Oradan bir şeyler yiyelim ve yolumuza devam edelim. Araba park yerleri şöyle gözüküyor. Aslında bir ara niyetlendim, acaba dedim arabamı kiralayayım, işte daha kolay istediğim yerlere tık 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 geçebilirim diye. Çünkü burada toplu taşıma araçlarının, özellikle şehirler arası araçların çok iyi olmadığını duydum. Ama sonra Makedonya geldi aklıma, vazgeçtim. Şimdi burada da dikkat ettim, birinci bölge diye koymuşlar oraya mesela. Büyük ihtimal burada da böyle otopark SMS'le falan çalışıyor. Yani sizi zorlayacaktır, sıkacaktır. Açıkçası ben Makedonya'da çok sıkılmıştım bu konuda. O yüzden vazgeçtim. O konu hakkında maalesef bilgim olmayacak dostlar. Şöyle bakın, restoranlarda sabah şu an burada. Saat 11 falan herhalde ya. Dolmaya başlamış bile. Hem börekçiler hem köfteciler. İşte benim börekçi. Şimdi bakalım. Önce başka bir börekçiye gitmek istiyorum. Saç börek diye. Hatta Türkiye'de de çok fazla videosu çekildi, gösterildi. Bir oraya bakalım. Eğer çok kalabalık değilse orada yeriz. Yoksa buraya gelir bizim börekçide yeriz. Burayı da bana burada yaşayan biri önerdi, bu börekçiyi. Burası da daha az biliniyor ama daha güzel yapıyor. Yedim. Gerçekten çok iyiydi. Geçen videoda hatırlarsınız. Tıp tıp tıp. Şimdi buradan böyle geçiyoruz. Hello again. Having fun? Oh, you're making a video, YouTube video. Okay. Yes. Okay. Hello. Have fun. Okay, see you. Biz bu ekiple dün akşam bayağı şey yaptık, eğlendik falan, sohbet ettik. Güzel bir ekipti, Belçikalı. Dostlar, geldim bu arada saç böreğe, bakın saç börek. Fakat tam tahmin ettiğim gibi az önce de önünden geçtim, çok kalabalık. Buraya gelip sıra beklemeyi düşünmüyorum. Genelde şöyle bir problem oluyor burada. Problem demeyeyim de şöyle bir durum söz konusu. Tur şirketleri hepsi, insanlar tabi burayı görmek istedikleri için turla buraya getiriyorlar. Bir tur nereden baksan 25-30 kişi olsa bir anda büyük bir yoğunluk oluyor. Ya biraz şans işi. Eğer böyle bir tura denk gelmezseniz burada yiyebilirsiniz böreği gayet rahat bir şekilde. Fakat tura denk gelirseniz böyle kalabalık olacak. O sebeple biz kendi börekçimize gidelim. Bakarız. Bir daha yolumuz düşecek Saraybosna'ya. İlla ki boş bir anda yakalarız. O zaman orayı da deneriz. Evet, ben böreği buradan aldım. Yine aynı şekilde kıymalı. Bu sefer geçen günkü kadar çok almadım. Biraz daha az aldım. Üzerine şöyle bir yoğurt da istedim. Gayet keyifli dostlar. Bunun için bu arada yanında içecekle beraber 7 KM ödedim. Fiyat da genelde bu şekilde. Ben bunları gömeyim, ondan sonra yola devam edelim. Yalnız dün geldiğimde daha güzeldi. Hatta geçen videoda da yer vermiştim. Bayağı bayıla bayıla yemiştim. Bu seferkini o kadar çok beğenmedim. Bilmiyorum, belki erken saatte çıktı, ben biraz geç kaldım. O da önemli tabii, sıcak sıcak yemek. Saçta yerseniz, yani o kalabalık diye benim girmediğim restoranda şöyle bir avantajı olacaktır diye tahmin ediyorum. Çok yoğun olduğu için her zaman sıcak sıcak servistir. Valla bir oraya bakarsınız. Olmadı saça da geçersiniz. Artık siz ona karar verirsiniz. Zaten her yer börekçi ve köfteci dolu. Hepsi de bir şekilde belli bir standarttalar zaten. Hani öyle aralarında çok büyük bir uçurum fark olduğunu düşünmüyorum. Şimdi tramvaya doğru gideceğim. Böyle ara sokaklardan tramvayın kalktığı yere doğru gidiyorum.
Hello. Okay. Thank you. Böyle bir şey aldık dostlar. Nedir bu bilmiyorum. Magnet şeyi. Anlamadım. Aldım ama neyse devam edelim. Saraşova sokaklarında sık sık Vedran, Pulnici, Anam bu tarz böyle duvar motiflerine denk geleceksiniz dostlar. Duvar yazılarına. Çok kısaca hemen size olaydan bahsedeyim. Kendisi bir Saraşova taraftarı. Saraşova da aynı bizdeki Türkiye'deki gibi buranın böyle köklü kulüplerinden ve taraftar grubu da çok ateşli. Hatta kendilerine şeytanın ordusu diyorlar. Bir gün bir maça gidiyorlar. Hırvatların yaşadığı bir bölgede kentin takımıyla oynuyorlar. Vedran Purnic orada öldürülüyor dostlar. Fakat Saraşova'nın taraftarı bunun polis destekli olduğunu yani bildiklerini söylüyorlar. Hatta katili de aynı gün yakalanıyor. Karakola gidiyor tuvalete gitmek istiyorum diye. Çıkıyor oradan, ondan sonra da karakoldan kaçıyor. Yani herhangi bir ceza almıyor. O sebeple şehirde sembolleşmiş vaziyette kendisi. Tabi işin ironik kısmı kendisi bir Hırvat fakat Saraşova takımını destekliyor ve Hırvatların yoğun olduğu bir bölgede öldürülüyor. Aslında buradaki durumu da açıklayan bir örnek kendisi. Allah rahmet eylesin diyelim. Kötü bir durum. Kendisi bu şekilde anılıyor. Siz de sokakta en azından görürseniz bu kim diye düşünürseniz ufak bir bilgi olur sizin için. Dün akşam şehirde gezerken benim o Avrupalı grupla tanışmadan önce bir tane müzeye denk geldim. Müzeyi gördüm. İnsanlığa Karşı Suçlar ve Soykırım Müzesi. Girmek istedim, girdim. 15 KM ödedim orası için. Orada da Boşnak Savaşı'nda Sırpların Boşnaklara karşı yaptığı zulümleri sergileyen bir müze dostlar. Böyle işte fotoğrafları görebiliyorsunuz, belgeleri görebiliyorsunuz. İnanılmaz ya, insanın böyle kanı donuyor, öyle söyleyebilirim. Zaten siz de şu an aslında içeriği görüyorsunuz dostlar. İçerisi de böyle çok büyük bir müze değil fakat mutlaka gidip görmenizi tavsiye ederim. O dönemde yaşanan anları birebir görmek adına da işte insanların eşyalarını, ortamın atmosferini ve bilgileri. Yine bu arada Türkçe bilgiler de oldukça verilmiş. Yani fotoğrafların bir kısmında böyle Türkçe de yazıyor. O yönden de iyiydi. Evet, orayı da görmenizi tavsiye ederim. Hemen Başçarşı'da bulunuyor zaten. Gayet kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Akşam 9'a kadar açık. Şimdi tramvayımıza doğru gidelim artık bakalım. Arka sokaklardayız. Zaten daha önce de geçen videoda söylediğim gibi burası inanılmaz kültür sanat aktivitelerinin olduğu bir yer. Yine keza bu tarz böyle müzeler de çok var. Yani bu tarz şeyleri seviyorsanız bu şehir sizi çok fazla tatmin edecektir. Buna çok eminim. Şimdi bakalım nereye geldik? Bizim meşhur Louis Ferdinand'ın vurulduğu yere geldik. Louis Ferdinand değil ya. Louis Ferdinand nereden? Franz Ferdinand. Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı noktadayız. Ve hemen karşıdan tramvaya bineceğiz dostlar. Umut tünellerine doğru yola çıkıyoruz. Kazamız mübarek olsun. Umarım problemsiz, sorunsuz bir şekilde gideriz. Hem size oraları gösteririm hem de nasıl gidilir, nasıl yapılır bunun hakkında bilgi veririm. Evet, ben şimdi tramvaydan indim. Tramvaya binerken bu arada şoförden bir tane bilet aldım. 1.80 km'ydi. Fakat ondan sonra herhangi bir şey yapmadım. Sadece bileti aldım, oturdum. Kimse de gelip bana bilet sormadı. Yani bilet almasaydım da olurdu, öyle söyleyebilirim. Tabii tam kurallarını bilmiyorum. Gelen diğer insanları da gözlemledim bilen. Kimse kartla alakalı hiçbir şey yapmadı. Ama ben bileti aldım tabii ki de yine de. Bakalım herhalde dönerken de dostlar buradan döneceğiz. Şimdi buradan taksiye binebilirim. Otobüs varmış veya yürüyebilirim. Aslında yürüyerek yarım saat gösteriyor. Yürümeyi de tercih edebilirim. Bilmiyorum, bir taksilerle bir konuşayım bakayım ne kadar isteyecekler. Eğer böyle çok absürt bir şey istemezlerse belki taksiye binebilirim. Fakat işte son durak burası dostlar. Burası bu arada havalimanına da 5 kilometre. Büyük ihtimalle ben uçakla geri dönerken de buraya gelip buradan yine taksiyle airport yapabilirim. Şimdi ben şu işleri bir ayarlayayım. Nasıl gideyim, nereden gideyim? Ona göre zaten devam ederiz. Şu giden arkadaş beni buraya getirdi. Taksiyle geldim. En azından dedim ki taksiyle geleyim, dönüşte yürürüm. Çünkü burası 3.30'da kapanıyor. Saatte şu an 1'e falan geliyor. Hani yorulmayayım dedim. Güzel güzel gezeyim. Ondan sonra buradan da artık dönüşe bakacağım. Ya yürüyeceğim de nasıl yürüyeceğim onu da anlamadım. Çok böyle yürünecek gibi de değil ama. Neyse, bir girelim gezelim, dönüşe bakarız. Bakın, airport karşıda. İnanabiliyor musunuz? Hemen yani havalimanının tam yanındayız aslında şu anda. Şöyle de yapabilirsiniz. Ben bunu internette de okudum. Döneceğiniz gün ya da geldiğiniz gün direkt buraya gelip buradan da başlayabilirsiniz. Öyle bir alternatifiniz de var. Şimdi buradan gireceğiz. Beraber içeriği gezeceğiz. Bakalım ne var ne yok göreceğiz. Evet dostlar, bilet aldım. 15 km bir giriş. Öğrenci daha ucuzmuş fakat burada internette okudum, geçmiyor falan dediler Türk öğrenci kartı. 15 km sonuç olarak. Girdik içeriye bakalım. Şimdi buradan başlayacağız. Buraları gezeceğiz.
Umut Tüneli'nden size birazcık bahsetmek istiyorum. 1993-96 arasında Saraybosna kuşatılıyor Bosna Hersek. Tabii insanlar şehirden çıkamıyor ve şehire yardım malzemeleri dahi gelemiyor dostlar. O sebeple bu tarz böyle bir tünel açıyorlar. Hem askeri anlamda kuvvetlenmek için şehirden bir şekilde çıkmaları gerekiyor. Yardım malzemelerinin buraya gelmesi gerekiyor. İnsanlar tabii bu tünellerin arasından güvenli bölgeye geçmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda tıbbi yardım malzeme ilaçları da burada saklanıyor. İnsanlar burada tıbbi olarak da bir şekilde tedavi edilmeye çalışılıyor. O sebeple bu umut tünelleri aslında oldukça önemli Saraybosna için. Savaşın o kanlı döneminde insanların biraz da olsa umutlanmasını sağlıyor. Zaten ismi de buradan geliyor. Şimdi beraber burayı gezeceğiz. Bakalım önce şu tarafa doğru gidelim. Şuradan baret almamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Burada dönemin haritasını görüyoruz. Yine aynı şekilde buralarda da haritalar yapılmış ve burada da savaşın o yüzünü fotoğraflarla görebiliyoruz dostlar. Maalesef Boşnak halkının çok zor günler yaşadığı. Baksanıza bizim yürüdüğümüz yerler. Başçarşı'nın o taraflar. İlk videoda bahsetmiştim kışlar çok sert geçiyor diye. Tabi bu savaşın bu yüzü de var. Soğuk da maalesef burada olumsuz etkiliyor insanları. United. Birleşmiş Milletler'in herhalde yardım uçakları. Bu tüneller zaten havaalanının yanına açılmasının bir sebebi de burası Birleşmiş Milletler tarafından güvenlikli bölge kabul ediliyor. Bakın. Buraya girilmiyormuş. No enter. Aynı zamanda burada böyle videolar var. Videolardan da o dönemki aslında bu tünelleri birebir görebiliyoruz gerçek görüntülerden. Bakın dostlar. Şimdi tünelin içine girdim. Öncelikle burada resimlerini görüyoruz. Boşnaklar Hollandalılardan sonra yani Hollanda'dan sonra en uzun boylu insanlar istatistik olarak böyle ve o insanların bu tünelden o savaş zamanı nasıl geçtiğini hayal etmek çok ilginç. Bakın burada güzel yazılar da var. Şimdi bakalım. İçeriye doğru devam edelim. Belli bir noktaya kadar açık tabii ki de tünel. Hepsini gezemiyoruz. Fakat şimdi giriyoruz. Vay 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 vay. Bakın yukarıdaki amca mesela eğilerek yürüyor. Ben de eğilerek yürüyorum. Ki o insanlar genellikle 1.90 1.95. Yani buraya şöyle eğilmeden yürümelerine, geçmelerine imkan yok. Bunu da göz önüne almak gerekiyor buradan geçerken. Evet dostlar, tünelde yürümeye devam ediyorum. İnanılmaz ya, o insanların burada nasıl yürüdükleri, nasıl savaş anında malzemeleri nasıl ulaştırdıkları gerçekten hayal etmek çok güç. Ve söylediğim gibi oldukça dar bir tünel. Bakın ben çok uzun boylu bir adam değilim, ona rağmen kafam çarpıyor. İnanılmaz. Gerçekten çok değişik. Ve burası o kadar soğuk ki şu an size bunu anlatamam. Üşüdüm yani. Normalde üstümü giymem gerekiyor. Daha da ileriye doğru gittikçe daha da soğuduğunu tahmin ediyorum. İlginç. Hadi bakalım çıkalım buradan. Evet, içeriği gördünüz. Şöyle bakın, göstereyim gerçek fotoğrafları. Ufak bir genç bir kardeşimiz. O da yürüyor. Artık şehirden tahliye mi oluyor yoksa tüneli kazmaya devam mı ediyor? Bakın yine burada da güzel. Dostlar şöyle oluyor bu arada, ilk geldiğimde çözememiştim ya, dedim ya size buradan giriş yok diye. Buradan çıkıyoruz. Hemen aslında içeri girince solda böyle bir yer var, oradan girebiliyorsunuz. Şöyle baretler de var. Bunlardan da almanızı tavsiye ederim. Ne olur ne olmaz çünkü aşağısı çok dar. Valla kafayı bir vurursanız kötü olur. O sebeple ona da dikkat edin derim. Şunlar var bakın. Şu tarz. Hello, thank you. Şu tarz şeyler var. Türkçe işte size anlatıyor da ben girdim, ücret istiyordu. O sebeple satın almadım açıkçası. Bakın burada da kazma kürek aletlerini görebiliyoruz, yani bunlarla kazmışlar.
İnanılmaz ya. Ya bunun o kadar toprak altına girebilmek. İşte burada da. Aslında burası da müze kısmı diyebiliriz. Bakın burada o zaman da kullanılan, az önce gördük ya. Onların devamını burada görüyoruz işte, kürek. O zaman da kullanılan alet edevatlar. Aliye İzzet Begoviç de bu arada bu tünelleri kullanıp buradan gidiyor. O yüzden de ayrıca bir önemi var. Şöyle göstereyim bakın. Muz, konserve. Ki bu Avrupa'dan gelen konservelerin tarihi geçmiş olduğu söylenir hep genelde. Yani tamamen bir göstermelik yardım. Bu ne acaba? Ha, cam kırılmış. Burada bir mektup. Yine tüneli ziyaret eden, bakın burada ünlüleri görüyoruz. Orlando Bloom, Morgan Freeman, Emily Watson. Bayağı ünlü isim var ya. Tabi arada benim tanımadıklarım da var ama. Mesela John Travolta. Bu kalem yazayım dedim. Hatta şöyle bir kalem vurdum bakın, AK Partili. Ama yazmıyor dostlar. Tükenmiş maalesef. Hadi bakalım devam edelim. Evet, şimdi tünellerden çıktım. Bir tane taksi buldum. Taksiyle tekrar geldiğim tramvay istasyonuna geri döneceğim. Buranın değerlendirmesini de inince yapayım. Şöyle yeşilliklerin arasında gidiyoruz. Ya yürüyecektim aslında da. Hadi dedim neyse. Taksiyle gideyim. Şöyle çayır çimenin arasına geldik. Abimiz götürecek şimdi beni. Burası da güzelmiş, baksanıza. Okey. Hadi bakalım. Tramvay istasyonunun orada görüşürüz. Umut tünellerinden çıktım. Taksiye bindim. 10 marka getirdi abi. Çok iyi bir abiydi. Diğeri taksimetre 13 falan tutmuştu. Çok iyi bir abiydi valla. Sohbeti falan da güzeldi. Kendisine de 2 mark bahşiş verdim. 12 marka gelmiş oldum. Bu arada hemen karşıda Bosna Hersek bayrağını görüyoruz. Üçgen Boşnat, Hırvat ve Sırp halklarını simgeliyormuş dostlar. Şuradaki oluşan sarı üçgen. Öyleydi. Bir de bakın tünelden kendime şöyle bir şey aldım. Size şunu bir yakından göstereyim. Şöyle gözüküyor. Bu tarafı da böyle. 5 KM'di. Güzel bir hatıra parası. Şimdi bakın 3 numara görüyorsunuz, bizim olmazsa olmaz tramvayımız. Ona doğru geçeceğim. Ondan sonra Başçarşı'ya gideceğim, aslında geri döneceğim. Birazcık da acıkmaya başladım. Bir şeyler yiyelim. Şöyle bakalım güzel, size buralarda ne gösterebilirim yiyecek. Bir karnımızı doyuralım. Burası hakkında mutlaka gelip görmenizi tavsiye ederim. Gerçekten içeri girince insan kendini farklı hissediyor. O zamanla empati yapabiliyor. Gelip böyle yerleri görünce daha fazla hissedebiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. Ben en azından öyle düşünüyorum, öyle hissediyorum. Size de yolunuz Bosna'ya düştüyse gelip görmenizi tavsiye ederim. Söylediğim gibi havalimanına çok çok yakın bir noktadayız. Belki direkt gelirken gelebilirsiniz veya dönüşte buraya uğrayıp gidebilirsiniz. O tarz olayları da yapabilirsiniz, yani artık kendi kafanızda onu kurarsınız. Öyleydi dostlar. O zaman tramvayıma atlıyorum. Saraybosna'nın merkezinde, yani Başçarşı'da görüşürüz tekrar. Ben Saraybosna'ya geri döndüm. Gelmişken de Başçarşı'da şöyle kendime bir Bosna kahvesi söyledim. Şöyle gözüküyor. Sunum genellikle her yerde aynı, ortalama fiyatta 3 KM arası. Normalde fakat yanında lokma veriyorlardı. Burada 2 tane şeker vermişler. Şöyle cezvede geliyor. Bunun içine koyuyorsunuz. Türk kahvesiyle benzerlik gösteriyor fakat daha farklı. Hatta benim okuduğum bilgilere göre espressodan bile daha kuvvetli bir kahveymiş. Şöyle gözüküyor. Güzel bence. Yorgunluk üzere böyle gezersiniz, tozarsınız. Sonra gelirsiniz şöyle bir Başçarşı manzarasında bir kahve söylersiniz kendinize. Etrafta şöyle gözüküyor. Arkada hemen cami. Hep kalabalık, hep kalabalık. İnanılmaz. Yani ben 2,5 gündür, 2 gündür falan buradayım. Daha bir kere boş görmedim Başçarşı'yı. Şöyle bir tadına bakalım. Güzel, sert bir kahve. Genelde de dostlar kafeler bakın böyle konumlandırılmış. İnsanlar işte burada oturuyor. Şöyle yan tarafta güzel bir gün var şu an. Öyle kahvemi içeyim, devam edelim. Tabii gezdik, tozduk, kahvemizi de içtik, acıktık. Şimdi sizi güzel bir yere getirdim. Buranın metini daha önce de duydum. Dizenita Restoran. Şöyle size hemen menüyü göstermekle başlayayım. Mesela soğuk içecekler 4 KM'ymiş. Normal. Bu restoran benim anladığım kadarıyla yalnız biraz daha yüksek fiyat olarak, fakat söylediğim gibi herkes çok övmüş. Yani hep lezzetlerinden bahsetmiş. Ben de gelip denemek istedim. Peki ben ne deneyeceğim? Klepe. Şöyle göstereyim. Yani boşnak mantısı aslında geleneksel. 15 KM'ymiş dostlar onun da fiyatı. Valla burada her ürün var. Öyle söyleyebilirim size. Bakın böyle et yemekleri de var. Bilmiyorum, bakalım bir
Klepesine bakalım. Güzel olmadı buraya tekrar gelir. Farklı şeyler de deneriz. Şöyle. Menü dolu dolu ya. Bir de şey yazmışlar dostlar. Sizin de aklınızda olsun. Bu arada ben böyle menüyü geçeyim. Porsiyonlar çok büyükmüş. Okay, thank you. Porsiyonlar çok büyükmüş. O sebeple hani tek bir şey söyleyin demişler genel olarak. Mesela cevabi diye tabii bizde köfte 10 km. Güzel. Aslında bu o kadar da pahalı değilmiş. Hatta 100 gram isterseniz 5 km. Mesela öyle bir şey de yapabilirsiniz ortaya. Güzel dostlar. Vallahi güzel. Yemekler falan. Menü dolu dolu. Mekan da çok güzel. Baksanıza mekan. İçi falan harika gözüküyor mekanı. Keyifli bir yer. Yemek gelsin bakalım. Bir de yemeğin tadımını yapalım. Bir de yemek gelmeden bir şey göstermek istiyorum. Ben bu sistemi çok sevdim. Hatta buraya polisler gelip bunu kontrol ediyormuş. Öyle öğrendim. Siz yemeği söyledikten hemen sonra böyle masanıza fiş geliyor. Ne kadar ödeyeceğinizi yani yemek gelmeden görüyorsunuz. Bu fişle beraber kasaya gidiyorsunuz ve ödüyorsunuz hesabınızı. Ben bu sistemi çok sevdim açıkçası. Hani böyle bir işte kazıklandım mı, bana fazla fiyat mı çıkardılar gibi bir korku, endişe yok. O sebeple de ayrıca bunu Bosna'da çok sevdim. Şu ana kadar gittiğim her yerde neredeyse böyleydi. Biz de toplamda 19 KM vereceğiz dostlar. Güzel. Şey de koymamış. Servis ücreti de yok. Bazı yerlerde oluyor. O sebeple ayrıca mutlu oldum. Mantımız geldi. Gördüğünüz üzere Boşnak mantısı yerinde yiyoruz. Bosna Hersek'te yiyoruz. O yüzden ayrıca mutluyum. Bizimkine göre bakın biraz daha iri gözüküyor. Şöyle yakınlaştırayım. İçinde güzel et. Bu arada tadımını yaptım. Bir tane yedim. Bir iki şöyle aldım ki hani nasıl güzel mi hakikaten diye önerebilir miyim burayı dedim gönül rahatlığıyla. Çünkü bazen dostlar bazı yerlere gidiyorum. Yiyorum, içiyorum veya farklı bir şey yapıyorum diyelim. Beğenmiyorum. Videoya dahi koymuyorum. Hatta birkaç tane yorum almıştım. İşte her gittiğin yeri beğeniyorsun. Hiç mi kötü bir şey yok diye. Kötü olan yerleri zaten çıkartıyorum. O yüzden ya benim videoya koyduğum yerlerin hepsi güzel. O konuda rahat olabilirsiniz. Söylediğim gibi tadı da oldukça güzel dostlar. Hatta şöyle bir tadımını gerçekleştirelim beraber de. Şöyle aldım. Şöyle biraz yoğurdumdan da aldım. Şöyle gözüküyor. Gerçekten çok tatlı. Gerçekten çok tatlı diyordum. Neden öyle diyorum? Hamuru böyle ağzımda tereyağı yenmiş gibi eridi. İnanılmaz. Çok 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 beğendim. Şöyle tekrar hatta. Ya etin tadı, içindeki kıymanın tadı zaten, kıyma güzelse dünyanın her yerinde içine koyduğun kıymanın tadı güzel olur. Fakat hamuru o kadar lezzetli bir hamur ki tam böyle yerinde olmuş. Ne çok yumuşak ne de sert. Ben çok beğendim dostlar. Gelirseniz valla burayı uğrayın derim. Bir Boşnak mantısı yemeden dönmeyin. Söylediğim gibi mekan da çok tatlı. Fiyatları da gösterdim zaten. O zaman ben bunu gömeyim. Daha da soğutmayayım çünkü biraz soğudu. Şimdi ben bunun tadını çıkartayım. Dostlar valla porsiyon büyük falan dediler de bakın ben gömdüm mantıyı, ona rağmen yetmedi bana. Bilmiyorum bugün acaba çok mu acıktım? Saat de bakayım saate 6.30. Hani iyice dedim kendimi tok tutayım, gece acıkmayayım bir daha çıkıp bir şeyler yemeyeyim. Buranın köftesini de övmüşlerdi. Kendime köfte de söyledim. Cevapi deniyordu sanırım eğer yanılmıyorsam. Şöyle gözüküyor dostlar. İçine kaymak da isteyebiliyorsunuz. Ben geçen gün denedim kaymaklı, o yüzden bu sefer normal söyledim. Hem de küçük boy. Bu da 5 km. Gayet de uygun fiyatı da. Köfteler de güzel gözüküyor. Yanında böyle soğanla geliyor. Şöyle. Gayet güzel valla. Hatta beraber bir tadımını da yapalım. Bakın dün yediğim yerde çekemedim. Güzeldi, orası da güzeldi. Şimdi de burada bir tadına bakalım. Buranın köftesi daha güzel. Evet. Kesinlikle buranın köftesi daha güzelmiş. Büyük porsiyon da var. Valla gelip burada köfte de yiyebilirsiniz eğer mantı yemezseniz. Atıyorum kalabalık geldiniz. Ben sizin yerinizde olsaydım mantımı da söyler, köftemi de söyler. Şöyle Ortaköy yapardım. Hani biraz ondan tadına bakar, biraz bunun tadına bakar. Öyle devam ederdim. Beğendim. Gayet güzel dostlar. Ben şimdi köftemi de gömeyim. Devam edelim. Evet, şimdi yemek yediğim yerden çıktım. Şöyle kendime bir dondurma aldım. Trileçeliymiş. Bir top 2,5 km verdim bunun için. Şöyle göstereyim. Güzel gözüküyor. İnsanlar dışarıda. Şu anda. Bakın burada da dondurmacı varmış. Burası da 2,5 km. Aynı yani. Şöyle size ara sokakları göstereyim. Şimdi dondurmamı yemek için nehrin kıyısına doğru geçeceğim. Zaten çok yakın buradan nehrin kıyısı. Beraber hatta yürüyelim. Aynı zamanda da etrafı göstermeye devam edeyim.
Güzel bir gün oldu dostlar. Yapmak istediğim birçok şey yaptım. Yetiştirdim en azından Saraybosna'da. Artık gidemediğim Mostar'a yarın eğer bir problem olmazsa gideceğim. Yani bir sonraki video Mostar'dan gelecek. Fakat Saraybosna'ya geri döneceğim. Hala burada yapmak istediğim birkaç şey var. Eksik kaldı. Bakalım. Onun da videosu gelecektir. Teleferiye çıkmayı düşünüyorum. Bir de yakında böyle birkaç yer daha var. Oralara da bakalım, gitmek istiyorum. Valla burada her yer böyle hediyelik dükkanları, kafeler. Hava biraz soğuk olmuş yalnız. Gündüz çok sıcaktı. Biraz esmeye başlamış. Bakın güne başladığımız yere geldik dostlar. Hatırlıyor musunuz? Vedran Pulniçi'den bahsetmiştim size. Şöyle ara sokakları gösterelim. Bakın orada da bir yöresel kıyafette biri geliyor. Tramvayımız devam ediyor. Tramvay söylediğim gibi böyle şehrin etrafında sürekli dönüyor ve ben bilet olayını asla anlamadım. Bindiğim yani tünellerin oradan geldiğimde evet bir turnikeden geçtim ve bilet aldım, fakat buradan binerken bilet almayıp dümdüz geçebilirdim. Kontrol var mı bilmiyorum. Nasıl oluyor ama siz yine de bileti alın. Ne olur ne olmaz tabii ki de. Zaten çok cüzi bir miktar. 1.8 km. Dostlar bir de şehrin şu tarafına doğru gidelim. Biraz da orayı gezelim. Şehrin farklı bölümlerini de size göstermek istiyorum. Şurada şöyle güzel evler var. Evet, ışığımız yandı. Geçebiliriz. Bir sürü köprü var burada. Tabii en meşhurları şurada bulunan köprü dostlar. Latin Köprüsü. Ferdinand'ın vurulduğu, yani Avusturya Macaristan veliahtının öldürüldüğü ve 1. Dünya Savaşı'nın başladığı köprü. Şimdi şehrin yan tarafını keşfetmeye başlayalım. Dondurmamı yedim. Valla çok lezzetliydi. Tavsiye ederim yani, dondurma güzeldi. Şimdi dostlar burada böyle bir cami gördüm. Sultan Mehmet Fatih Cami. Yani Fatih Sultan Mehmet'in. Şöyle bir içine girelim bakalım. Nasılmış? Çok güzel gözüküyor, baksanıza. Ortada bir şadırvan ve cami. Şöyle göstereyim, çıkalım. İnsanları da fazla elimizde kamerayla rahatsız etmeyelim dostlar. Tabi bu cami tam ibadethane. Diğeri daha turistikti. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz bakalım. Şehrin bu kısmını da keşfedelim. Bakın burada mezarlıklar var. Şöyle gözüküyor. Konağın güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel gözüküyor. İçine baktım, giriş yoktu içinde. Burada da bir kilise olduğunu tahmin ediyorum. Alt taraftan da burayı görmüştüm aslında, şehrin altında. Burası bakın Uluca Konak'mış. Tabi dostlar buralarda artık yokuş çıkmaya başlıyoruz. Hafif hafif. Şöyle göstereyim. Dün gece hostelde yatarken sabah karşı bir çan sesi, ama nasıl bir çan. Böyle dakikalarca sürdü ve uyanmak zorunda kaldım mecburen. Sabahın erken saatlerinde bütün şehir inliyordu çan sesiyle. Üst taraflar. Böyle merdivenle çıkıyoruz. Bakın Bosnalılar buralarda yaşıyor. Çocuk sesleri geliyor, top oynuyorlar. Böyle bodozlama gidiyoruz ama inşallah burası böyle çok tehlikeli mahalle falan değildir. Zannetmiyorum ama. Bakın şurada güzel bir ev. Şöyle şuradan manzarayı göstereyim. Çok güzel. Harika gözüküyor. Hemen yemyeşil oldu. Direkt yeşillendi. Baksanıza şuradan. Şu sokağa tık tık tık. Yine keza burası da öyle. Artık yokuşlaşıyor dostlar. Buradan itibaren yukarı doğru yerleşim yerlerine yürümek için epey bir yokuş çıkmamız gerekiyor. Hadi geri dönelim. Aşağı indim. Burası güzel. İnsanlar oturuyor. Keyifli keyifli. Güneş yavaş yavaş batmaya başladı. Arkada şöyle muhteşem manzaramız var. Gerçekten harika gözüküyor. Hava da çok güzelleşti. Pırıl pırıl her yer. Şöyle göstereyim dostlar. Yavaş yavaş artık bu videomuzun sonuna gelelim. Bugün sizinle beraber oldukça fazla şey yaptık. Ben çok keyif aldım. Umarım izlerken siz de keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Sorularınız olabilir, yorumlara yazabilirsiniz veya Instagram Gezsek'le beraberiz adresinden direkt bana da ulaşabilirsiniz. Aklınızda olsun. Öyleydi. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Hoşça kalın. İyi bakın kendinize.